Evet, Sırbistan. Bakalım ne olacak. Çünkü ben bunu çok sevmemiştim. Böyle hani biraz konuştuk. Bak bir de izle bakalım performansı, orada konuşalım. Muhabbetleri çok oldu. Bakalım. Yani şu hareketi yapması Eurovision'cıyım ben diyor mesela. Niye izleyin dediğinizi anladım. Mesela videonun başında konuştuğumuz Ukrayna'nın o diskalifiye edilen parçası mı bu mu diye soruyorsanız bana, belki çoğunuz bana şu an kızacaksınız ama arkadaşlar hepinize merhaba. Eurovision 2022 için Grand Final videosunu çekiyoruz. Peşinden şunu söyleyeyim. Aşağıda oylama linkimiz var. Yeni bir web sitesi yaptık. Özgün Çiziltepe arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bayağıdır mailleşiyoruz bu web sitesi için. Kendisinin fikriydi bu. Çok güzel bir web sitesi hazırladı. Artık oylamaları bu siteden yapacağız. En azından şu an için böyle. Aşağıda linki bulabilirsiniz. Direkt Google hesabınızla login olup oylamayı görebilirsiniz. Bundan sonraki Eurovision videomuzda da sizin oylarınızı açıklayacağız. Bence bu defa çok iyi olacak çünkü birincinin değişebileceğini tahmin ediyoruz. O anlamda da aşağıdaki linke şimdiden basarak katılmayı unutmayalım lütfen. Yüksek bir katılım bekliyorum sizden. Bir de arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bazılarınız bir tepki içerisinde olabiliyorsunuz ve bu güzel bir tepki aslında. İşte bazı parçaların bazı yerlerini performanslarda geçebiliyorum. Ama ben izlerken geçmiyorum. Siz öyle görüyorsunuz. Onu kurguda kesiyoruz. Çünkü yapacak bir şey yok. Çok uzun bir videoda olsun istemiyoruz. Dolayısıyla önemli yerleri daha çok bırakıyorum. Çünkü zaten herkes Eurovision'ı açıp o şekilde izleyebilir. YouTube'da gözüküyor. Ama benim burada yorumlarım için izliyorsunuz bu videoyu. Dolayısıyla konuştuğum yerleri daha çok bırakmaya çalışıyoruz. Yorumları bırakmaya çalışıyoruz. O yüzden lütfen çok kızmayın. Çünkü sadece Eurovision videosu da çekmiyoruz. Sadece Eurovision çekiyor olsaydık bile birçok video var önümüzde. Dolayısıyla bu şekilde yapıyoruz. Onu da peşinden söylemiş olayım. Katıl üyelikleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gitgide kanalımızı büyütüyoruz. Sizleri tanımak, yorumlarda görmek, artık isimlerinizi az çok tanıyorum. Ve özellikle Eurovision, diğer videolarda da öyle ama Eurovision'da çok bilmediğim için yorumlarda çok şey öğreniyorum. Hepsini uzun yazdığınız şeyleri de okuyorum. Beni de Eurovision'a ittiniz, içine aldınız. Sizin sayenizde o yorumlarda da öğreniyorum. Dolayısıyla bu videoda da sizden beklentim yorumlarda buluşalım. Sadece ben değil, başka arkadaşlar da sizin yorumlarınızı görerek öğreniyor. Sizin attığınız yorumlara da yorumlar geliyor. Onları da okuyorum. Onlardan da bir şey öğreniyorum. O yüzden desteğiniz için çok teşekkürler şimdiden. Yalnız bir arkadaşımız var. Onun çok rica etmiş ve önemli bir şey olabileceğini de düşündüğüm için onu yapmak istiyorum. Grand Final'ı izlemeden. Çünkü 2022 ile çok orantılı. Dilek arkadaşımızın, Dilek 3861 nickli arkadaşımız Ukrayna'yı o sene Alina Peş temsil edecekti. Doğru okuyorumdur umarım ismini. Ama diskalifiye edilmiş. O şarkı bence Eurovision 2022'nin gerçek kazananıydı diyor kendisi. Dolayısıyla ona da bir bakmak istiyorum neymiş diye. Bir tane videosunu buldum. Önce ona bakacağız. Ondan sonra direkt Grand Final'a başlıyoruz. Sanırım bu ulusal finaldeki performansı, onu bulabildim. En azından parçayı anlamam için bana yardımcı olacaktır. Трембіти плачуть за мій вільний народ, котрий століття жиє поміж них. Пламен молитви чули і перуни даж Бог. Вічі формували проростати, як пшениця Değişik, золота. güzel bir ses rengi. Гей, вийди доле із води, визволь моє серденько з біди, ой біди. Come now, rock the water. Arkada bayağı bir back vokal var. Ruhani bir parça, öyle hissettiriyor. Güzel bir vokal. Evet, yani arkada güzel bir warm pad var. Burası nakarat. Ben nakaratın kuvvetli olduğunu düşünmüyorum ama akılda kalıcı bir melodi değil. Hani Eurovision'a katılsa kesin hani birinci o olurdu diye bir yorum yapmış zaten arkadaşımız. Eurovision'a uygun bir şarkı, ses güzel kesinlikle. Björklük de seziyorum, severim Björk'ü. Ama parçanın çok böyle derece yapabileceğini düşünmüyorum ben açıkçası. Bu konuda herhalde bana çok kızacaksınız.
Daha ilk dinleyişim tabii, onu da bilmek lazım. Şimdi bu ulusal finalleri siz takip ettiğiniz için şöyle bir gerçek var. Kulak aşina oldukça bazen parçaları daha çok sevebiliyorsunuz. Hikayesi de etkileyici anladığım kadarıyla. Ama yani evet, kötü değil ama kesinlikle bu katılmalıydı. Tabii bu katılıyormuş anladığım kadarıyla, diskalifiye olmuş. Anlamadım, pasaport falan filan öyle şeylerle ilgili galiba. Tam emin olmamakla beraber. Ama hakkı yendiği için daha da bir yükselmiş olabilirsiniz bu parçayı. Kötü demiyorum. Biraz tabii tarzla da ilgili. Çok benlik bir şey değil bu parça, onu söyleyeyim. Bir de parça düz bir parça, onu da kabul edelim. Yani tabii Ukrayna'yı şimdi bir daha izleyeceğiz, katılımcıyı. Bir kıyaslama yapmamız mümkün olabilir. Ben de hatırlamış olurum. Ama çok yükselemedim, bunu söyleyeyim. Yani onu itiraf etmeliyim. Başlıyoruz. Çekya ile başlayacağız. Çek Cumhuriyeti. Bu parçanın başı güzel ya. My soul forgot my way. There's no mistakes that I've not made. Change is hard. Changing lovers, changing my Artık kulağıma aşina olmaya başladı ya parçalar. Bak bu hoşuma gitti şu an. heart. But there's not a chance, so I turn the lights off. Where are you now when I miss you? You're sailing around in my peripheral. Güzel bir parça bu bence. Yani akılda kalmaya başladı benim. Ama şimdi sahneye falan bakıyorum, böyle bir dediğim anda patladılar sahnede. Şu synth çok güzel yürüyor. Bunu söylemiştim ilk videomuza diye hatırlıyorum. I'll be a queen and then suffer. Try changing jobs, try changing lovers, changing my friends. Ama bak mesela şu verse kısmı parçanın burası değil mi? Change my heart, Pre-chorus gibi ya da zannediyorum, evet. so I turn the Ya bu parçanın Eurovision birincisi olduğunu hayal edemiyorsunuz işte ama. Sönük kalıyor yani. Bir keyboard player, bir gitarcı, vokal, evet, ışıklar falan, renkler yakışmış, güzel bence, parçaya uyuyor ama anlatabiliyor muyum? Finalde olması iyi olmuş mu, o açıdan bakıyorum. Kötü olmamış ya. Güzel. away, but can you hear me call? Burayı daha iyi söyleyebilirdi. Şu bass line çok iyi ya. Böyle 2000'lerin ortasındaki parçalardaki bass line hissi veriyor bana. Bu sahnede gitarı çok anlamadım ama yani çok bir gitarlık bir iş yoktu sahnenin. Bir gruplarsa ama tabii. Romanya'dayız. Knew that I was different than the others. Romanya'yı çok seven gördüm yorumlarda. Try to keep my head above the water. Çok cheesy bir giriş bu. Hard to Müzik olarak. they gonna find out. Nobody's gonna like it. Hola mi bebé, hola mi bebé. Llámame, 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 llámame. Bayağı söylüyorlar ya seyirciler. Akılda kalıcı melodi bu mesela şu an, şu. Şu melodi de şey ama ben bu parçacı değilim ya. Ama tabii şey, böyle Balkan şeyinde vermişler, o açıdan güzel. Bir de bir şey diyeceğim, yani güzel söylüyor adam. Ama sahneye çok yakıştıramadım ben ya. Kıyafetini falan. Ya bu konularda yorum yapmak istemiyorum. Bilmediğim konular olduğu için. Sadece kendim böyle zevklerimle ilgili konuşuyorum. Onu lütfen yanlış anlamayın. Mesela şu parça bakın, şey bir parça. Burası falan. Yani böyle kuvvetli bir bass line falan var. Bu çok böyle Latin gibi falan bir danslar, kıyafetler ya. Değil yani, olmamış bence. Bir hacı formasıyla çıksaydınız şuraya diyormuş. Bu parçayı hani sevenleri şey açısından anlayabiliyorum. Seversiniz bu parçayı. Bizim buralarda karşılığı olur bu parçaların. Ya Power FM'de falan çalabilir bu arada, anladın mı? İnsanlar sever ama hani Eurovision'da böyle
iddialı olabilecek bir parça değil yani. Çok temiz sular. Şu melodi ama güzel. Bence kendilerinden bir o Balkan şeyini veriyorlar ya, o anlamda güzel. Ah, benimki geldi. Bayılıyorum bu parçaya ya. Bayılıyorum. Benim birincim bu. Çok merak ediyorum sahnesini. Aşırı. Abi şu git. Sound'a bak ya. I've tried to write Ha, tipi böyle miymiş? another songs, but somehow I can't move on. Oh, you're gone. Somehow I Çok güzel ya. oh, you're gone. Benim tüylerimi diken diken etme ödülünü bu aldı bu sene 2022'de. Çok güçlü melodi bence. Düzenleme de çok güzel, minimal. Bazen bana kızıyor bazı arkadaşlar çok konuşuyorum diye. Kardeşim o zaman açın kendiniz izleyin ben konuşmayacaksam. Çok yakışmış sahneye de bence ya, renkler falan. Tu que trago comigo, Şu duman bulutların üstünde gibiler ya. dentro meu porto de abrigo. E agora nada faz sentido. Perdi o meu melhor amigo. Burada sırf gitar kalıyor ve perküsyon çıkıyor. Resta uma só palavra. Çok güçlü ya. Siz de şey olmuyor musunuz? Düşündürüyor beni yani bu melodi. Çok başarılı bence. Hani ben jüri olsam bunun ilk 5'te olmasını çok isterim. Ya benim birincim de yani işte anlayın. Saude de Saude de. Finlandiya. Çıktı Rasmus. Bunu da çok sevmeyen var. Şaşırdım, bence çok güzel parça. Bu da benim. Neyse onu sonra söyleyeceğim. Ne değişmiş tipi ya. Biz lisedeyken falan çok meşhurlardı. Bir ordulu balıkçı gibi giyinmişler. Güzel, baksana abi bu parçayı nasıl sevmiyorsunuz? Yani The Rasmus da Metallica değil ki hani beklentimiz çok yüksekti. Yani tamam işte zaten o yani bu. Gayet güzel. Baksana çok güçlü melodi. Sound da güzel. Gitarcısı kadın mıydı ya bunların? Tabii işte birinci olması falan zor ama yani böyle bir sahnenin, onu da kabul edelim. Bir de bu modülasyonlar falan var parçada. Başka yere geçiyor ton. Nakaratı çıkarınca zor biraz içine girmesi, onu anlayabiliyorum. O yüzden yani aman işte çok büyük grup, o yüzden kesin birinci olacak yanılgısı olmamalı tabii. Ama gayet güzel. Grubun adını çıkarın daha çok sevilirdi herhalde. Bu, onu anlıyorum yorumlarda ben. Gayet güzel söylüyor tabii adam. Şu da bak, şu ana melodi de gayet kuvvetli. Bak bu change'leri diyorum işte, ton değişiyor. Tabii o kadar profi yani kaç senedir büyük grup, çok rahatlar sahnede yani. Rock'n'Cock'ta Hayko Cepkin gibi takılıyor. Ba 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 rum, ba rum, ba ba rum, ba rum. O melodi devam ediyor. Güzel bir aranje böyle bir rock parçası için. Evet, İsviçre. Boys Do Cry. In my room.
Çok iyi söylüyor. And you might never Çok iyi vokalist bu ya. know, you think it's cavalier, and he would travel Kişisel olarak ses rengini de çok seviyorum ben bunu. if you go. Whoa, Aranje de çok güzel. they got broken. God only knows why. And sometimes down from the sky. Baya vokalist bu. Yani yarı amatörleri falan görünce şeyde, And rivers they özellikle Avusturya'yı falan yarı finalde boys do cry. güzel sahne ha. Sıfır detone ya. And the moon Kayıt gibi. we see. Though Bu parçanın aranjesini çok beğeniyorum ya. Şu davulların bak arkadan girişi falan. you think it's tough enough, and he will cry love till the sun comes up. If you go, hearts they got broken. Sinematik bir şarkı bu. God only knows why. And Amerikan bir romantik komedi filminde çalabilir. from the sky, mountains Çok güzel düzenleme ya, şu brasslar falan. and rivers they run dry. Çok güzel şarkı da Eurovision'da tabii çok zor ya. Ben sahneyi de çok beğendim. Parçayla çok uyumlu olmamış mı? Ne diyorsunuz bilmiyorum. Çok iyi söyledi be. Bravo valla. Kafa üzerine dönme lazım biraz. Böyle diyecek kızıyor musunuz bana? Biraz öyle ama ya. Fransa değil demiştim hiç. Big Five hocam. Al sana Big Five. Someday. Survivor sahnesi ha? Bak parça Spotify'ın dışında şu an farklı hissettiriyor. Sahneyle çok uyumlu çünkü. Evet. Kesinlikle yukarı çıktı bende şu an bu parça. Sahneyle görünce. Bu yorumu çok yaptım çünkü öncekilerde de biliyorsunuz. Sahneye müzik yazılması lazım bence. Ben Eurovision temsilcisi olsam ülkemizin mesela. Önce sahnede ne yapacağız beyler demek lazım. Yani evet son contest belki ama sahneye göre parça yazmak lazım. Bu biraz öyle işte mesela. Tek bir gitar notası yok ama. Şimdi geldi gitar. Burası şu break kısmı düşük kaldı ama. İlk girişte ama etkiledi beni. Ne olacak diye düşündürdü yani. Sesle girdi. Evet. Şu zılgıt muhabbeti iyi. Beklediğimden iyi. İyi çıktı yani. Norveç. Not sure I told you, but I really like your teeth. That hairy coat of yours with nothing. Gitarlar çok güzel. Not sure you have a name, so I'll call you Keith. See where you're going, but I don't open up your Reklam olmasın ama bir telekomünikasyon firmasının şeyine benziyor. Rengi. Onda öyle bir robotun bir şeyi vardı. that close. Eats my grandma gives that. Well fed by Nana gives that close.
Kaçıncı bitiriyor? Bu yukarılarda bitirebilir. Ya parça falan o. Yani bada bada bastu şeyleri bunlar. Hem öyle bir joke tarafı hem de müzik de hiç fena değil yani Eurovision tayfa için tam sevebilecekleri bir müzik. Çok renkler benziyor o firmaya. Mavi gelince de tam. Bayi rengi bu. Halayımız da var size. Evet ya akılda kalıcı bir şeyi var yani. Şöyle bakınca. Ya bunun sahnesi şey yapmadı beni. Sahneyle görünce daha iyi hissettirmedi. Parça ama fena değil ya. Yani şey için uyuyor yani yarışmaya. Ermenistan. Aa bu güzeldi. Bu en çok dinlenen Eurovision tarihinin parçası mıymış stream edilen? Öyle bir şey gördüm galiba yorumlarda. Çok böyle şey tarafı var yani gerçekten. Çok trend olmuş böyle bir... Böyle 2015'lerden sonra trend olmuş böyle bir tarzı var ya. Çok güzel bu parça bence. Yani nakarat çok kuvvetli. Yani bu nakaratın vokal melodisi çok yakışıyor. Yani güzel bir structure yani. Finger snap. Çok güzel söylüyor. Güzel kurgulanmış bir şarkı bu. Ya zaten bu şarkıya böyle çok değişik bir sahne yapamazsın gibi düşünüyorum. Hikayeyi anlatan kuvvetli bir sahnesi de olmuş. Güzel. Güzel vokal valla. Tertemiz söyledi baştan sona kadar. Komiklikler, şakalar geçelim. Hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se il sesso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non vedo con i brividi, a volte non si esprimermi e ti vorrei amare. Oraya iyi çıkamadılar. Falsete. E pagherai per andar via, accetterei anche una bugia. Sporchinetto di fino, tu che mi mordi la pelle. Bunun sesi daha iyi şu havada duranı. Viverai tu, sei il contrario di un angelo e tu, sei come un pugile all'angolo e tu, scappi da qui. Burada bir kaymalar var. Bazı arkadaşlar sormuş detone diyorsunuz da detoneyi nasıl anlıyorsunuz falan. Tonun dışına çıkıyor ses yani tutamıyor tonda. Bak bu şarkının güzelliği bu. Öyle bir balat başlıyor. Yine öyle. Ama o enerji değişimleri yukarı çıkması falan çok organik.
O arası mesela öyleydi, anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Ev sahibi tabii iyice söyleniyor. Ha, güzel bitirdiler en azından. Evet, beklediğimden daha iyi geldi sahneyi de. Sahneyle beraber görünce. Aa, İspanya çoğunuzun favorisi. Bunu kesin izleyin falan diyordunuz. Ne var bunda bakalım. Ha, bunu da beğenmiştim ben ama. Niye izleyin dediğinizi anladım. Şu bass line çok iyi. Bam bam. Kötü söyleme ama. Beklediğimden iyi yani kayıtta daha iyi tabi. Kayıtta zaten daha iyi olacak da. Bunu sahne alır yalnız tabi. En iyi sahne. Yani şeyden dolayı demiyorum. Gerçekten. Dans var falan. Şarkıya çok uyumlu yani. Abla sesini kapatıyor tabi. Tabi şeyi düşünüyorum, bize bu manifeste falan olanlardan sonra TRT bu yarışmayı nasıl yayınlasın abi? Yani şu kıyafetleri falan. Kötü örnek olur oğlum, manyak mısınız lan siz? Şeyden korkuyorlar işte, hayatta böyle şeyler de var, bu da var falan. Her şeyi sunmayın, kapatalım. Bayağı performans bu ya. Yani şimdi dalga geçenler olabilir, gördün ablaları konuşuyorsun da hayır yani çok hareketli sahne ya. Yani belki de Eurovision tarihinde gördüğüm böyle dansmans. Yalnız yine de şey, haksızlık edildiğini hala düşünüyorum 2025 İspanya'sına. Nereden geldi hoca hakkına diyeceksiniz ama. Yok yok, bu şarkı çok uygun Eurovision'a. Sahneyi de iyi yapmışlar yani. İlk başta bir kötüydü, sonra ses de topladı. Gayet iyi, gayet iyi. Aa, çoğunuzun sevdiği Hollanda. Mesela bu çok iyi söylüyor şu an, detone yok. Tonda yani. En ik zie geen antwoorden. Jij en ik toch samen, dat zou altijd zo zijn. Bu da güzel şarkı hakikaten ya. Şimdi Grand Final'a gelene kadar dinlemiş oluyorum ya. Evet evet. Bu hakikaten iyi parça. Yani Eurovision 2022 dediğimizde benim aklıma gelir yani bu parça. İyiydi ya bu diyebileceğim kategoride kesinlikle. Canlı da iyi söylemiş ya. Şeyi düşünüyorum, 2022'de 14 Mayıs'ta yapılmış bu. Ne yapıyordum ben? O zamanlar çok güzel bir dönem değildi hayatımın, onu hatırlıyorum ama hiç yani Eurovision olmuş olmamış hiç haberim yoktu yani. Ülke katılıyor olsa muhtemelen izlerdik tabii. Gitarlar falan, mix falan da çok güzel parçada ya. Güzeldi ya, hakikaten etkiledi. Tertemiz söyledi, parça da güzel bir parça. Evet, Ukrayna'ya geldik arkadaşlar. Yani yarışmanın birincisi, bakalım sahnede nasıl. Ya ben dedim ya, savaşın etkisi kesin vardır. Ama yine de bakın, bu şarkı birinci, aman nasıl oldu denecek bir parça da değil bence ya.
Tabii ki boostlamıştır. Güzel çıkıyorlar baksana Okay. Ya şu akılda kalıcı bir melodi bakın yani bayağı hem de bence. Mırıldanırsın bunu, anlatabiliyor musun? Net. Banyoda aklına gelir bu melodi yani. Mesela videonun başında konuştuğumuz Ukrayna'nın o diskalifiye edilen parçası mı bu mu diye soruyorsanız bana, belki çoğunuz bana şu an kızacaksınız ama bence bu yani. O evet daha derin bir parça olabilir. Bilmiyorum hani sözler falan ama hani sound olarak falan daha çok bir şey anlatıyor gibi bir hissi var, doğru. Ama bu daha Eurovision. Çünkü o akılda kalıcı melodi de zaten var o nakaratta. Bir de buralarda çok alır yani. Bassline şu synth. Bak burası çok akılda kalıcı ya. Merak ediyorum, burada yazın durdurup ya. Bunun birinciliği çok şaşırtıyor mu sizi? Savaş olmasaydı kesin olamazdı diyenlerden misiniz? Düşünüyorum İsveç falan da daha iyi. İspanya bence daha Eurovision falan. Ama bu da tamamdır yani. Oynar. Ya benim birincim Portekiz de. Açık konuşayım. Buradan da kızanlar olacaktır. Bence İtalya'dan daha iyi mesela bu. İtalya daha parça parça, daha kaliteli bir müzik olduğundan bahsedebiliriz. Bu söz konusu ama yani sahne vesaire Eurovision yani bu. Yani şu hareketi yapması Eurovision'cıyım ben diyor mesela. Seyirciler de uçtu baba. Almanya. Sonuncu olmuştu bunlar, hatırlıyorum. We are. We used to be the rock stars. Never thought of no harm till this thing we call life stopped. Çok iyi söylüyor ya bu da. Remembering it so hard when time is moving so fast. Wish there was a way to hang. I try to make it go away, but it probably won't change. Always thinking about my own words. Ya çocuk kendi başına müzik yapıyor diye sonuncu yapmışlar. No, I'm afraid of Bu şarkı söyleme sonuncu olmamalı ya. wanna leave my bed. I'll just stay and never get it. Ama sahne işte. Orada amfiler manfiler, çoğu insan ne anlasın böyle bir şey. Saying it'll never get better. Look where we are. We used to be the rock stars. Never thought of no harm till this thing we call life stopped. I wish there was a way to go back dreaming. Remembering it so hard. Evet tabii şarkı hiç Eurovision değil, kabul edelim. Wish there was a way to know that. Always been an unembodied guess. It finds a way and nonetheless wish I could change. Gotten lost in all the world. Eminemlik de var. Overthinking all the parts, so exhausted. All Bayağı Eminem. beside my doubts and flaws. And if I count them all, somebody catch me, I'm about to fall. Yeah, I'm about to fall. Can we press pause? Ya oylamada bunu görünce üzüleceğim bu çocuğu ya. Restart and be who we are. We used to be the rock stars. Bir şey diyeyim mi size? Grand Final'da çok kötü performans yok şu ana kadar ya. Vay anasını, ne alaka? Remembering it Olmadım yani. when time is moving so fast. The good old days before we all just leave on. Sizce niye sonuncu oldu bu? Bak ne güzel, cool çocuk. Öyle sağ olun babam dedi. Biz buyuz dedi, gidiyor. Aa, Litvanya. Ben bunu çok sevmiştim, bak unutmuşum bunu. Demiştim ya Fransız tarzı diye, bak hakikaten sahne de öyleymiş. Yani sound Fransız, armoni vesaire. Tam doğru sahneye yapmışlar. Yani şeyi de, kadının tip de çok yakışmış. Yani parçaya uygun bir tipmiş. İlk defa görüyorum tabi. Bu şey kısa saç. Kadının omuzlar ne kadar orantılı ya. Çok iyi. Ne çok aşırı geniş ne böyle dar. Parçanın mixi de çok iyi.
70'ler bir Eurovision sahnesi izliyor gibi değil miyiz ya? Vintage böyle retro bir şu synth bass kromatik aşağı inişi, bunu konuşmuştuk ilk videomuzda. Bom. Şuradan gidiyor. Çok beğendim ben bu sahneyi ya. Minimal. Parçayla çok uygun. Çift sesler de çok iyi bu müzikteki. Pupu pupu pup. Drum mash'inin tomlar çok iyi. Klas yani, klas. Severim böyle yani sahneleri de böyle tam hanımefendi yani. Güzeldi. Şarkıyı da zaten iyi bulmuştum, hatırlarsınız ilk videoda. Azerbaycan. Evet. Kesin finalde olmalı dediğim bir parçaydı. Çok iyi. Çok kuvvetli ya bu melodi. Yaylılar falan. Ne güzel söylüyor ya. Çok iyi yükseliyor bu parça ya. Kick geliyor ya şu. Çok başarılı o. Tam kararında o kick'in volümü. Ya saçma sapan dans işlerine girmiyor. Bence o önemli. Ya şu yaylı geçişleri falan da çok iyi ya. Bravo ya. Oo! Harika çıktı ya. İlk beşimde benim şu an. Net. Performanslar olarak. Ya olsun isterdim yani. Olmadığını biliyoruz da. Başarılı yani. Bu Belçika. Sometimes I feel down. Sometimes I bruise. Sometimes I fall. Sometimes I do wrong. One day I'm cool, Çok iyi ses rengi yine. one day I'm cold. Çok iyi söylüyor şu ana kadar. And I've been trying to escape my past. Give up on the sadness that you Bence bu beste de güzel. I've been trying to erase my mind. You're still like a nightmare when I close my eyes. I'm not gonna miss you. Güzel. Baksana bak, bu da akılda kalıcı mesela bence. Yani şu groove'u veriyor bana, birazdan gidecek ya. Hani Sometimes I feel good. değil mi? Şunu yaptırıyor yani. Mind and my soul. Düzenleme de güzel bunun. Ben seviyorum yani bu yaylı düzenlemelerini. To erase my mind, but you're still like a nightmare when I close my eyes. I'm not gonna miss you. Never Rap battle. miss you. Never gonna break through. Never. I never hate you. Never chase you. Miss you. Never promise Güzel güzel. miss you. Güzel söylüyor ya. Beğendim. Güzel şarkı zaten bence bu. Tamamdır ya.
Yunanistan. Atlamadık değil mi ya? İspanya neydi ya öyle? You're driving me crazy. You're in full control. Ben bu şarkıyı da beğendim. Şimdi bunu daha önce hatırlatalım. İlk videomuzda konuşamamıştık çünkü bir sıkıntı olmuştu playlistte hatırlarsanız. Bu parçayı beğendim ben. Şimdi biraz öyle yorum da yapacağım. Çok iyi söylüyor. We will always have each other. Arkada vocoder var. We'll for another. And if we die together now, I will hold you till forever. If we die together now. I love Ben bu parçanın iyi bir beste olduğunu düşünüyorum. Yani vokal de iyi. you. Yeah, that's what they say. Ama tabii işte şeye baktığınız zaman o akılda kalıcı melodiye çok sahip değil parça. Evet, burası mesela öyle gibi başlıyor. Dinleyin. Anladın mı? Akılda kalıcı bir melodi değil bu pek. Ama şarkının iyi bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Düzenleme olarak falan da. Şu alt frekanslara dolu dolu geliyor. O hoşuma gider benim hep. De bunu derken şey gibi bir şey demiyorum. İlk 5'e sokmam ben bu şarkıyı yine. Ama şuralar falan çok yaratıcı işler bence. Yani başka bir section daha var ya parçada şöyle. Seviyorum ben öyle hareketleri. Evet yani çok iyi çıktı. Together'ı sevmedim. Sahne de yani. Tabii Belçika'nın sahne de çok iyi değildi bence. Onu az önce söyledim mi bilmiyorum. Ya bunda var tabii bir kurgu falan da. Açık bir şey itiraf edeyim mi? Yani şeyde dinleyemedim, sonra dinledim yani söyledim size, yazı olarak var orada. Yunanistan'ı beğendim aslında diye. Performanssız dinlediğim zaman daha çok hoşuma gitmişti, açık onu söyleyeyim. Öyle hissettirdi. Evet, İzlanda var sırada. Western şey demiştin. Re minör demek ton. Arkada bayağı bir akustik gitar tonu var. Siz şarkıları... Ha, şu ablada akustik varmış, tamam. Ya o klasik mi yoksa o? Akustik. Akustik sanırım, tamam. Güzel ya, naif. MFÖ sahnesi gibi geldi be. Çok güzel tabii çalıp söylüyorlar. Ben biraz şeyden de rahatsız olmaya başladım. Kendi yorumlarımda da o var ya. Eurovision sahnesi değil bu. Eurovision şarkısı değil. Bu biraz kısıtlıyor ya benim bu şeyimi. Yani oradan böyle puan kırıyormuşum gibi falan bir muhabbet oluyor ya. Öyle duyuluyor. Aslında çok da öyle konuşmamak mı lazım? Ya onu şey için söylüyorum. Bu parça mesela birinci olma ihtimali yok ya. O anlamda söylüyorum. Ama şu parça kalite olarak baktığınız zaman bazı parçaların önünde yani. Ve hani buradaki bence güzellik şu, bunlar Eurovision parçası olmak için yapmıyorlar, o organiklik var. Belki bir gün o kırılır bir yerde ve böyle bir parça birinci olur, göreceğiz. Kolay olmasa da bir gün belki olur. Çünkü insanlar ya biraz bu şeyle de ilgili, biliyor musunuz? Çağımızla da ilgili. Ya Spotify'da bile 3 saniye bir parçayı sevip sevmeme oranı yani o yok lan benlik değil diye geçiyor. Sen albümü alırdık, albümü öğrene öğrene böyle sevdirirdik kendimize. Yani oydu, o var elimizde. Hadi bakalım ne yapılmış bir anlamaya çalışalım olurdu. Şimdi zaten o tüketim çağı her şeye biliyorsunuz sirayet ettiğinden dolayı şimdi insanlar sıkılıyordur muhtemelen bu parçada. Ama güzel yani. Hikayesi var.
Yani illa şey olmak zorunda değil bir parça. Aşırı damar, sizi ağlatan, duygulandıran ya da çok coşturan. Bazen başka duygulara da dokunabilir parçalar. İlla köşede olmak zorunda değil, onu demek istiyorum. Moldova. He, ben dedim bu parça neydi? Spotify'da böyle başlamıyordu sanki, değil mi bu? Ben buna okeyim bu arada. 2022'nin Tosun Paçası, Gulyabanisi'ydi bu. Baslar hep 1-5'leri takip ediyor. Sahne de okeymiş ya. Güzel güzel. Çarp çarp. Aa, bir dakika. Yanlış, gözüm mü? Oğlum şu Gulyabani mi lan şu? Şu ne, o Gulyabani değil mi şu? Adam Sandler'a benziyor adam ya, yani. Bir tane benzemiyordur da gözlüğü takınca. Şöyle uzaktan. Moldovalı Adam. Güzel güzel. Bak Gulyabani gibi, ha köpek miymiş lan yoksa? Sakallı köpek mi? Sahne de güzel ya. Valla İspanya'nın sahneden sonra ya da onunla beraber, ben İspanya'yı seçerim ayrı da, onunla beraber iyi sahnelerden yani, coşkulu. Bu arkadaki grafikler falan da güzel ya. Bayağı iyi sahne. Çok başarılıydı. Sahnede iyice katladı beni Gulyabanimiz. Folklore rock'n'roll. Evet, İsveç. No need to apologize, 'cause there's nothing new good. Well, this is not what I wanted. Guess all, but most of all I will Düzenleme çok iyi yine ya. love you less. Well, maybe you're right. I'll find someone else. You say it isn't me, but when did that ever help? Hold me closer, although you leave for the sun. Güzel söylüyor. Might be bleeding, but don't you mind? I'll be fine. Oh, it kills me. I found the right one at the wrong time. I guess that I understand. Yapıyorlar bu sound işini ya. You say that you never felt this way for anyone. Şu gitarlar falan, her şey çok yerli yerinde. Dead. So baby, why for the sunlight? I'll be bleeding. Eminim bir nedeni vardır şu arkadaki yeşil şeyin de. Oh, you just hold me. Oo, çok iyi çıktı oraya. I know I have to let go, but just give me the night. Ödünç akor. 'Cause tomorrow will hurt really bad. Evet, sahnede bir şey lazım diyecektim, oluyor galiba. Best I ever had. Hold me closer. Evet, güzel patladı. Sahnede güzel eşlik etti yani o gidişe. Güzel bir şarkı bu. Güzel, evet. Ama yani birinci olacak bir parça gelmemiş bu defa İsveç'ten. Sahne de yani tamam ama bir yerde toparladı. Ben biraz sönük buldum sahneyi. Günün sonunda yani her şeye bakınca. Avustralya. But you're not the same as the other kids playing the same game. Try to jump on in, but they push away so far. No. Yani 2021'de kötü vokal bulmak zor Grand Final'da ya. 2025'e daha kötü vokaller vardı mesela finalde, öyle aklımda kalmış. Hani belki favori seneniz değil 2022 ama vokal performansı olarak kuvvetli yani. And hide the break inside. Do you realize
Her ne kadar şarkı kalitesi olarak çok iyi olmasa da through those. Oh, not the same. çok iyi söylüyor, baksanıza. Şu renkler falan da yakışmış sahneye bence. Kurgu da öyle. I'm not the same. No, Kayıt gibi söylüyorlar ha, ben anlamadım bu işi. I'm not the same. No, 'cause you never wanna be the kind of person who can work it for those ones who cannot word it. 'Cause you've been the kind of person who felt this pain. So you go Bayağı beğendim bu vokali yalnız canlıda ben. to make yourself an Gayet gayet iyi. Maybe one for all to play. 'Cause it's not just me who ain't not the same. No. Evet, zor tabii yani böyle bir parçanın ama. Thank you so much. Vokal performansı olarak ilk onda olabilir. Evet. Birleşik Krallık. Bunu bayağı seveniniz var. Biliyorsunuz ben seviyorum. United Kingdom'u hep biliyoruz ya. Birazdan izleyeceğiz beraber. Ben neyse hadi yorumumuzu orada yaparız. Polonya. Dorian. Şu akorda Dorian'ı veriyor. 4. derece majör çünkü akor. Gonna take Minör bir my key'de. body down, right down, down, down to the river. Gonna take my baby away. Çok güzel söylüyor yine. Float away. Oh, Ya 2022'de vokaller 26'yı merak etmeye başladım ben ya. Burası güzeldi, evet. Şurası çok güzel hecelemesi. Vokal melodisinin. Falsetteki rengi sevmedim tabii vokalin, o ayrı. Ama kötü çıkmadı. Ya güzel bir sahne, güzel bir performans vokal olarak falan da ama tabii şeyden de United Kingdom'dan sonra çıkınca da bir şey geldi. Sönük kaldı. Beste sönük kalıyor yani vokal performansı değil. Ya o vokali çok iyiydi, o ayrı da. Bu da kötü söylemiyor. in the river. Güzel söylüyor. Bak 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 bak. Bury all of my things. Bury me in my Oradaki giriş güzel olmadı zamanlama. Daha kuvvetli olabilirdi. Gonna take my body down, right down, down. İlk onda olsa kaçta bitirdi hatırlamıyorum da şey demem, ne alaka demem yani. Ama tam böyle vurmuyor. Yani biraz kişisel bir şeyden bahsediyorum. Evet, Sırbistan. Bakalım ne olacak. Çünkü ben bunu yani çok sevmemiştim. Böyle hani biraz konuştuk. Bak bir de izle bakalım performansı, orada konuşalım. Muhabbetleri çok oldu. Bakalım. Hatta az önce Twitter'a bir video çekiyoruz. İşte 2022'yi falan finali çekiyoruz deyince bir arkadaşımız yorum atmış bununla ilgili. Bakalım etkilenecek miyim sahnede. Bunun bir hikayesi vardı, bu o demek. Böyleli bir şey sahne. U pitanju je duboka hidratacija. A kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Bu besteyi sahne kurtarmış olabilir. Yani sevilmesini sağlamış olabilir. Beste konusunda hala aynı fikirdeyim çünkü. Probleme s jetrom, flake ukusana, možda uvećana slezina, nije dobra, nije lepa. A umetnica mora biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Ve o dönemin trendi Covid. Kötü bir trend yani. Velika je sreća što postoji Onunla ilgili bir şey yapınca autonomni nervni şey gibi, içerik üreticilerinin sosyal medya gündemle ilgili bir şey koyduğu zamanki izlenmesi gibi daha çok izleniyor ya. samo kuca. Leti
Sahneye bakmayınca sadece müziği dinleyince yine aynı fikirdeyim ama arkadaşlar. Bir yere gitmiyor yani ya. Onu demiştim ilk videomuzda da. Şu an benim fikrim değişmiyor. Linç yiyeceğiz ama yapacak bir şey yok. Nemam knjižicu. Pa kako da me prate, da u meni Şu efektler çok iyi ama arkadaki. biti zdrava, biti zdrava. Yok, bende yok arkadaşlar. Yani fikrim değişmedi. Belki o dönem sizi etkiledi çünkü ben de mesela o dönem dinleseydim, izleseydim, takip etseydim yarışmayı sizin gibi hissederdim belki ama şu andan baktığım zaman o şeye giremedim. Covid falan etkisini kaybetti ya, iyi ki kaybetti. Yani o şeyi anlayamıyorum ben. Ve ne olursa olsun müzik odaklı bakıyorum yani benim olayım o biraz. Etkileyemedi beni henüz. Ama tabii sözler falan vermek istediği mesaj. Thank you dear people. Yani evet. Hiç kalkmadı yerinden falan. Ya bu arada istediğinizi yazabilirsiniz hakaret etmedikçe. Tartışalım, konuşalım ama ben giremedim içine. Yani şimdi burada size rol yapamam. Aman işte evet izleyince bak tamam falan diyemeyeceğim. Müzik çünkü bir yere gitmiyor. Hep aynı doğrultuda. Dinamik olarak da. Bıraktım besteyi. O beni alamıyor içine yani. Estonya. Yine western vardı bir tane. Sonuncu çıkmak bunlara çok iyi olmamış galiba. Şey de önemli değil mi ya? Yaptığınız şarkı hangi sıralamada çıkacak? Tabii ki önemli de yani sıralamada son şarkı mesela coşkulu bir şarkı olursa kapanışta yani daha iyi olabilir. Şimdi bu şarkı mesela hani slow falan ya hadi beyler eve gidiyoruz tadında olunca sönük kaldı yani. Bu konuda görüş ne acaba? Bence ilk onda çıkmak her zaman daha iyi. Birinci çıkmak da iyi değil mesela da. 25 ülke mi ne var şimdi? Ya mesela 11. çıkmak iyi olabilir. Herkes hala taze izlerken. Ha, burada acayip bir parça olur. Mesela işte bizim şey gibi, Every Way That I Can gibi parça sonuncu olur yine akılda çok kalır tabii öyle bitse sahne. Mesela bu bitirişte bu parçanın ya parça iyiyse her yerde bu arada iş yapar. O ayrı bir konu da kaçıncı sırada olmasının çok önemi olmaz. Ama biraz etkisi varsa %5 bile talihsiz olmuş bence Estonya için. Ya düz bir sahne. Çok klişe bir de müzik bence. Çok böyle şarkı duyuyoruz. Dikkat edin yani vokal melodisi olarak söylüyorum. Bak ben şu an düşünüyorum mesela bu son performans diye yanılmıyorsam. Mesela İspanya aklımda kaldı. Gülmeyin gerçekten. Sahne çünkü. Litvanya aklımda kaldı benim. Ve şu an onu da düşünüyorum. Letonya bence finalde olmalıymış. Onu söyleyeyim size. Yani o yarı final videosunda konuştuk ya. Bu sahnede olur. İsveç biraz aklımda şu an mesela buradan bakınca. İtalya aklıma geliyor ama hani çok böyle coşkulu bir şekilde gelmiyor onu söyleyeyim. Ve tabii ki Portekiz. O parçayı çok sevdiğim için ama. Ve şey de aklıma geliyor bakın. Moldova mesela enteresandı. O sahne güzeldi. Ukrayna bir yerden aklımıza geliyor. Bu gelmez mesela onu demek istiyorum. Benim yani kendim şu an hepsini izliyorum ya. Orada gelmez. Evet 25 tane performansa da baktık. Aslında bayağı da hepsini izledim aslında. Kurguda tabii kesilecektir. Bakalım şimdi şu oylamaya geçelim. Bu arada şeyi söylemeniz de çok güzel oldu yorumlarda biliyor musunuz? Bu jüri oyları yarı finalde eskiden varmış. Bu sene de varmış mesela. Yenilerde yok. Bence yine olmalı ya. Yani olsa daha iyiymiş. Benim yorumlarımı yorumlayan sizler bazılarınız şey yazdınız.
hocam jüri gibi konuşuyorsun yani jüri de sizin gibi düşünmüştü falan diye bazı performanslarda. Tabii jürinin içinde sadece müzik yoktur. Yani ben müzik tarafından bakıyorum. Ama yani işte vokal performansı, aranje vesaire düzenlemeler, mix, master ben bu kulakla dinlediğim için her şeyi izlerken bile aklım oraya gidiyor. İster istemez işim bu çünkü. Dolayısıyla her ne kadar tabii sahne falan çok önemli olsa da müzik de önemli ve bence oylamada olmalı bu yani. Jüri oyları yarı finalde de olmalı diye düşünüyorum. Bu arada doğru hatırlıyorum değil mi? Böyle bir şey böyle yani. Evet şimdi o yüzden jüri oylarını geçeceğiz. Direkt televotlardan başlayacağız ki çünkü zaten o karar verici oluyor. Nasıl açılmış jüriyi de bakalım hemen. Şurada bir durduracağım. United Kingdom direkt jüriden zaten götürmüştüm. Bunlar jüri. Yani jüriden çok iyi almış. Bak İsveç de güzel almış. Çok iyi söyledi çünkü. İspanya iyi almış. Çünkü orada sahneyi falan da jürinin içinde sahneyi falan değerlendirenler de var. Çok normal. Ki kötü de söylememişti zaten. Ukrayna aynı şekilde. Portekiz bak işte abi çok iyi ya. Jüri vermiş Portekiz'e. Yunanistan'ın sesi iyiydi. İtalya'nın jüriden iyi alması biraz yani vokaller harika değildi bence. Kötü demiyorum kesinlikle. Özellikle bir tanesinin sesi çok iyiydi. Ama tam böyle istenilen notalara vurmadılar diye aklımda kalıyor. Azerbaycan'ın bak mesela burada olması jürinin şeyi. Avustralya keza öyle. Hollanda yukarılarda. İsviçre'nin düzenlemeleri iyi demiştim onu. Litvanya evet. Litvanya tabii çok temiz sulardaydı. Hani çok vokal de vay anam vay vokallik bir durumu yok. Çok iyi söylemesine rağmen. O yüzden sonuçta oylara dağıtmaları gerekiyor. Sırbistan'ın burada olması enteresan. Yani müzik olarak çünkü çok tek düzey bir müzik. Yani vokal performans falan da öyle bir şey yok. Ama tabii sahne kurgusu vesaire muhtemelen orada jüriden almış. Evet güzel. Moldova burada azalmış biraz. Yani Moldova muhtemelen sahne falan da bence iyi almalıydı. Ama bayağı arkada kalmış. Ona biraz şaşırdım açıkçası. Romanya'yı anlayabilirim mesela. Finlandiya çok altta kalmış. Hakikaten jüriden hiç alamamış. Sahnede de vardı bir şeyler. Şöyle bir bakıyorum. Almanya sıfır ya ama. Yani jüriden hiç alamamış Almanya. O biraz ilginç. Çocuk tertemiz söyledi. Eminemlik de yaptı. Evet. Durum bu. Hadi bakalım. Bak seviniyor. Aferin lan sana. Seviyoruz işte böyle çocukları. Oğlum mu ne yapsın? Geldi katıldı sonuçta finalde. 8 points from the public. Yani evet olabilir ya. Bir şey diyemem yani Fransa'ya. 10 points. Okey. Kabul edilebilir. We now move on to Finland. Rasmus'u ezmişler. 26 points. Rockstar ama bak. Abi böyle işte anladın mı? Devam. Güzel. Romania. Çok da ciddiye almayacağım. Romania. 53 points. 53. Okey. Moldova. Evet. Moldova from the public. Yani bir 60-70 alsın bari be. 239 Oha! Ona sevindim. Gulyabani Power. Yakışır, yakışır babalara. Sevindim. Çok iyi. Sahneyi falan, müzik, cesur hareketler. amazing jump. Well done. Has given 20 you falandır ya. 5 points. Fazla bile söylemişsin hoca dediniz değil mi? Lithuania. Litvanya iyiydi ya. Lithuania. Mesela buna da böyle 200 gelse çok sevinirim de sanmıyorum. 80 falandır. 93 points from the public. İyi, tahminim fena değildi. Sevindim. Ben sevdim bu ablayı. Kaliteli böyle anladın mı? Hanımefendi. Şarkının o retro havası da güzeldi. 146 points. Oruç iyi almış. Ha, ben anlamıştım bu operatör oyları. To Armenia. Güzel şarkıydı. Armenia received Fena almamıştır değil mi? 21 points. Çok az be. O kadar hani en çok stream edilen parça falan olmasına rağmen bir gariplik yok mu abi bu işte? Politika diyorsunuz. Estonia has received Son çıkan işte. 98 points from the public. Bizi şey yaptı. Son çıkan daha çok aldı. Kötü değildi zaten ya. Next up is Poland. Acaba etkisi var mı son çıkana oy basma işinin? Polonya'da kötü. Yani çok kötü zaten bir şey yok ya. 105 points. 105. Not bad at all. Bence de. Hiç fena değil. İyi söylemişti çünkü. Belgium, the public, has given you Bak bunu da sevmiştim. Sahnede çok bir şey yoktu ama points. alkışla yalandan koçum yapacak bir şey yok. Şarkın güzeldi ama. Switzerland. Güzel You düzenleme. have received Çok iyi from the söylemişti. public 0 points. Nasıl ya? Let's move on to Serbia. Zero da değil ya ama işte çok slow balattı parça demek. Ya sonuçta public ne bilsin
vokal performansını bir şey diyemiyorum. Çok o kulakla dinlemiyorlar yani. The public has given you Ne İsviçre yani jüriden iyi almış. Sırbistan. Sizinki. Çok almıştır herhalde değil mi? 250 falandır diye tahmin et. Serbia. The public has given Öyle you bir düşük girdi ki sanki zero diyecek gibi girdi. 225. İyi tahmin ediyorum ama ha, bakmayın. O Covid'cilik işi yapmış. Çok kalmazsın orada ablam. Bu arada bir şey söyleyeceğim, alakasız bir yorum da. Şimdi izliyoruz ya bayağıdır, kaçıncı senemizi yaptık? 4 mü oldu? Ne oldu işte? 3 mü 4 mü? Bu şimdi tabii görüyorum. Bu sunucular mesela çok düşük kalmış. Sonuncular falan böyle biraz daha hareketliydi o kadınlar. Ya bunlar böyle bir işte varlar yani gibi hissettim. Bilmiyorum. Doğru mu? Are you ready for the final rush? Azerbaycan. 3 points. İşte yazık ya. En azından 0 almadınız Belçika gibi. Boş ver koçum. Ama yani çok az tabii ya. Sahne işi çok önemli ya bu televote. Yani en çok o alıyor oyu. Net yani. Belçika da çünkü mesela çok düşük aldı. İsviçre öyle. Azerbaycan öyle. Düşükler yani. O sahnede o dönmeler lazım yani. İspanya kaç aldı merak ediyorum. Çürütebilir bu dediğimi belki değil mi? To Australia. Bir de bir şey söyleyeceğim ya. Bu yarı finalde elenen neydi? Secret mi? Mesela onun sahnesi çok açık bulunduğu için falan değil mi bir sıkıntı oldu da yarı finalde elediler diye bir şeyler okudum. Siz yazdınız yani yorumlarda. Şimdi İspanya da yani çok cesur o konuda. Ya onun farkı ne yani? Kim ona karar veriyor? Ne oluyor yani? Yani nedenlerinden biri o diyorsunuz çünkü. Orada düştü falan. O bana garip geliyor mesela. Yani İspanya'yı okeyde o tarafa Arnavutluğa değil mi? İspanya'yı sevdim bu arada. Hani sahnenin o güzelliğinin dışında da sevdim. Hani sahne çok uygun çünkü o şarkıya da. Ama Secret de olabilirdi yani. Avustralya'da fena değildi. 2 points. Yani artık anladık bunlar böyle. Hollanda sizinki. Çok güzel söyledi hakikaten ama kendisi de. 42 points. Alkışlıyor, mutlu oldu, güzel. Very good song. Yeah, very good Congratulations. song. Katılıyorum. İtalya. Get ready to receive. Şimdi tabii burada İtalya mesela kendini görünce üzülüyordur değil mi? Sonuçta birinci olmayacağı belli oluyor. 110 points. Yunanistan. Yani Yunanistan'ın parçası kötü değildi. Ama Belçika'dan ya da ne bileyim İsviçre'den, Azerbaycan'dan daha mı iyiydi? Tartışılır yani bence. 57 points. Evet, daha çok şey götürmüş bunları. Jüri götürmüş demek yani yukarı almış. Fena değil Yunanistan için tabii şu an burası. Portekiz. Çok sevdim ben ya bunları. 2022 deyince aklıma bunlar gelecek. 36 points. Çok düşük tabii. Yani o kadar Song. Maravilhoso. jüriden oy alıp burada 38 mi aldılar ne aldılar. Öyle alınca işte burada kalıyorsun. Yine jüri kurtarmış ama. Jüri kötü verseydi çok üzülürdüm buna. İlk onda olmasalardı eğer. Hadi be birader ya. 439 points. Acayip. İşte burada mesela o savaşın etkisini görüyoruz değil mi? Doğru mu olur böyle bir şey demem. İspanya'mız orada ya, durun da. Rahat olun da. Çok almıyordur tabii, ne alacak değil mi? 200 alıyor mudur? 228 Vallahi yani fena tahminlerde bulunmuyoruz ya. Biliyorum şimdi bu çok tartışma yaratacak bir şey bu soracağım soru da. 2025 İspanya'sının bu şarkıdan çok daha kötü olduğunu düşünüyor musunuz? Şarkı olarak söylüyorum, sahneyi falan boş verin. Bak ben hala mesela İspanya'nın 2025 çok aklımda melodisi. Bilmiyorum, bir düşün. Benim gibi düşünen var mı en azından? España ha jugado İsveç bakalım kaç almış. Herhalde bu da 300 falan alıyordur ki. 180 points. Evet. İsveç ne yapsın? Ölüsü bile burada ya. Song, right? Ya bunlar ölüsü diyemem tabii. Gayet güzel parçaydı falan da. Yani sanki böyle çok saçma bir şey gelse de ilk 5'te olacakmış hissiyatı oluştu artık. Dünya Kupası'nda olur ya öyle işte bir dönem Brezilya, Almanya falan hep. Bakalım nasıl karşılıyorlar. Ukrayna bakalım çok coşacak mı? Birleşik Krallık üzülecek mi? Ona bakacağım. Pozitif bir adam ya şu. United Kingdom'daki adam. every 183 points. So we have a winner. The winner of the Eurovision Song Contest 20. İyi yani thank you diye karşıladı United Kingdom. Yani United Kingdom'un ikinci olması bile çok önemli bir şey ama ya değil mi şu an düşününce? Çünkü öyle bir şey yok yani. Acaba geçmişe indikçe görebilecek miyiz? Bir bakmışsınız 2026'da olur tabii. Ama enteresan ya, şimdi bunları izleyince şöyle bakıyorum yani United Kingdom birinciliği daha çok hak etmiş bence. Ukrayna kötü değildi.
Ama mesela 5. olsa, 4. olsa ya tamam olabilir gibi geliyor bana. İspanya da daha önde olabilirdi. Mesela şöyle bir bakalım, bir durduralım. Kimler daha yukarıda olabilir diye baktığım zaman Hollanda'nın parçası mesela puan olarak daha çok puan almalıydı bence Hollanda. Ona bakıyorum. Yani parça çünkü sevilen ya Portekiz mesela o kadar azalmış ki televote. Yani çok daha yukarıda olmalı. Mesela şunu söyleyeyim. Portekiz bence Yunanistan'ın önünde olmalı kesinlikle. Hatta İtalya'nın, hatta Sırbistan'ın, hatta İsveç'in diye birinci yaptık. Ama hakikaten tabii o parçaya da ayırayım çünkü o benim özel sevdiğim bir şey. Azerbaycan mesela bu kadar aşağıda olmamalı. Litvanya'yı daha çok... Mesela Estonya daha aşağıda olabilirdi şöyle baktığım zaman. Kendi fikirlerimi söylüyorum burada. Siz de yazın lütfen ne düşünüyorsunuz? Ama şöyle baktığınızda da yani Ukrayna'nın o savaş durumu falan vesaire bir de parça da bir parça değil hani onu da söyleyeyim. Ulan yarı finalde elenecekken savaştan dolayı birinci oldular gibi bir şey de demiyorum. Bence parça hani akılda kalıcı melodi falan tamamdır yani. Onu söyleyeyim. Öyle bir yerden bir şey söylemiyorum. Ama hani çok da şeyde değil. Şöyle baktığınız zaman Ukrayna'yı atın hadi savaştan dolayı aşağıda yokmuş gibi. Diğer sıralamaya baktığınız zaman hani birinci United Kingdom gibi düşünürseniz de çok da alakasız değil tabii. Portekiz ne olursa olsun böyle bir parçanın burada olması da insanın hoşuna gidiyor tabii. Yani sonuçta aşağılar yani Portekiz gibi bir şarkının yarı finalde elenmesi de ihtimali olabilirdi. Öyle baktığınızda hoşunuza gidiyor tabii bu tablo onu söyleyeyim. Sizin de düşüncelerinizi bekliyorum. Bu sıralama özelinde özellikle ne değişebilirdi, ne olabilirdi farklı. Fransa'nın mesela orada olmasını ben anlayabiliyorum yani onu söyleyeyim. Ben Litvanya'yı da beğendim bu arada. Yani kadın yakıştığından, beğendiğimden kadın demiyorum. Parça, sahne uyumu, o retroluk falan da çok yakışmıştı. Finlandiya tabii çok aşağıda kalmış. Beklenti çok yüksekti. Ermenistan da öyle yani o parça mesela daha yukarıda olmayı hak eden bir parça benim gözümde. Norveç mesela daha aşağıda olabilirdi şimdi görünce onu söyleyebilirim. Böyle şeyler yani onu söyleyeyim. Her defa bu Grand Final'ı izlediğim zaman ya biz sonuncu olsak bile finalde olduğumuz takdirde finalde olmasak bile öyle de yani ülkemizin burada olmasını ben isterim. Tabii işte yani bazı durumlardan dolayı olmadığını biliyorum. Anlattınız, yazdınız. Ama bir yarışma falan olduğu zaman bunu tamamen de bir milliyetçilik tarafından söylemiyorum. Bir Türk olarak ülkemin de böyle Avrupa'da yapılan bir yarışmada olmasını istiyorum. Yani ne olursa olsun Avrupa Şampiyonası'na gittiğimizde de Dünya Şampiyonası'na futbol takımımız gittiğinde de sonuncu olsak bile orada olmak güzeldir ya. En son basketbolda işte biliyorsunuz ikinci oldu Avrupa Şampiyonası'nda. Tamam ikinci oldun ama o bile güzel. İkinci olmak çok iyi bu arada onu küçümsemek. Ya da işte voleybol takımımız kadın. Ya bu ne olursa olsun orada kendi ülkeni görmek. Ben de masadayım kardeşim. İyisiyle kötüsüyle göstermek bence çok kıymetli. Bence oralarda olmak her zaman iyidir. Biraz da temsiliyet olarak bakmak gerektiğini de düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Çok önemli bir şey mi yani Eurovision? Değil tabii. Ama böyle bir şey, bu kadar takipçisi olan bir şeyde de ülkemizin pazarlaması anlamında da ben katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Yani bulunabilir. O yüzden bu şansımız varken neden kullanmayalım diye de insan düşünüyor. Üzülüyorum. Arkadaşlar umarım keyifli bir video olmuştur. Uzun bir video oldu. Uzun bir akşam oldu benim için. Gece sabah olacak hatta. Öyle bir gün şey olacak biliyor musunuz? Tam şurası bu arada doğu. Bir gün oradan güneşi göreceksiniz. Öyle bir şey. Ya herhalde bir gün o olacak. Çünkü bakıyorum yani şaşırma. Biraz daha uzatsak olur. Umarım keyifle izlersiniz arkadaşlar. Ben keyifle izledim. Bundan sonra 2020'yi yapacağız. Yani bu sene bittikten sonra daha hala bir videomuz var. Bu lütfen unutmayın. Oylamayı yapın aşağıdaki linkten. Çok basit. Hemen Google hesabınızla bir şekilde işte hemen bir login olun ve oylamayı yapın. Onunla ilgili de bir video çekeceğim ben. Bakalım sıralamamız ne olacak? Şimdi merak ediyorum. Yani şimdi burada bu kadar konuştuk. Dolayısıyla oylarımıza nasıl yansıyacak bu? Ukrayna dediğimiz gibi birinci olmayabilir. Öyle bir koku alıyorum. Öyle bir sezim var açıkçası. O yüzden onu da unutmayalım. Arkadaşlar desteğiniz için çok teşekkürler. Bu videoları ben çok keyifle yapıyorum. Katıl üyeliklerimiz arttığı için de videoların sayısını da arttırdım biliyorsunuz. Hem Eurovision hem grup analizleri hem sanatçı analizleri hem kulak içeriklerimiz biliyorsunuz. Hepsini yapacağız. Desteğinizi bekliyoruz. Yorumlarda da buluşalım. Videoyu bitirmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve mümkünse katıl üyesi olmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşürüz.